RD Ekran'a tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğum marka danışmanı, trend analisti, efendime söyleyeyim karikatürist, yayımcı, Reklam Yaratıcıları Derneği'nin eski başkanlarından ve çok sevgili dostum Bülent Fidan. Bülent'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Valla ben daha sayardım ama bilemiyorum yani karikatüristi söyledik, kitap yazarısın aynı zamanda, 360 derece bir iletişimcisin. Bunun nedeni biraz sonra söylerim. Ya da aktarmaya başlayayım ya da. Evet, bence buradan Paylaşım. başlayalım. Bu çok yönlülük nereden geliyor? Yani birincisi disiplinler arası ilişki, inancım ve eylemim diyelim. İkincisi de psikolojik. İlkine döneyim öncelikle. Tek bir alanda bir şeyin kendi alanı, kendi başına ilerleyeceğini, başarı olacağını düşünmüyorum. Tıpkı reklamcılık gibi. Yani reklamcılığın bu kadar popüler ve başarılı olmasının ardında sadece bir yazma, sadece bir çekim, sadece bir grafik yok. Multidisipliner yaklaşım diyorsun. Reklamcılığı büyüten ve devam ettiren Aynen, şey çünkü mi? herkesin kendini bulduğu bir alan var. Müzisyenin kendini bulduğu bir alan, ressamın, grafik tasarımcının, bir ahşap ustasının bazen, oyuncunun, bir yazarın, bunun dışında sosyoloğun, psikoloğun falan hepsini derleyip toparladığınız zaman hepsini bir araya getirirsen disiplinler arası ilişkiyi çok net görüyorsun orada. Bunun gibi çok alan var aslında. Biraz da oraya doğru kayıyoruz dünya olarak da. Doğru, diyelim. doğru. Yani artık şeyler kalmadı. Dijital ve dijital olmayan ayrımı da yok artık. Fijital dediğimiz bir şeye dönüştük. Başka alanlarda başka işbirlikleri var. Hep ben bu kafada büyüdüm. Biraz büyütülmekle de ilgili bir şey belki. Sanatçılar da bunu keşfetti herhalde. Aynen. Yani Sadece benim, ressam değil adam. tabii takip ettiğim Refik Anadol var. Evet. Süperdi. Değil mi? Yapay zekayla şimdi sanat yapmaya çalışıyor. Evet, doğru. Yani bilimde var, bunun içerisinde yazılımda var, fütürizmde var belki biraz. Şehirlerle ilgili galiba bir projesi var. Hani onu takip etmeye çalışıyorum. Amerika'da ben de. galiba bir şeyler yapıyor. Evet, Amerika'da öyle. evet. Yani disiplinler arası ilişkiler bilme alanını da genişleten bir durum. Bilmek zorundasın artık. Yani eskisi gibi ben bir tek alanda uzmanlaşayım ve bu alanın uzmanlığıyla ilerleyeyim dediğimiz durum kalmadı. Az az bileyim de değil olay. Başarılı olanlara baktığınızda o alanla ilgili disiplinleri gerçekten bilerek bir araya getirenlerden oluşuyor. Öbürleri sadece bilen ya da az bilen diyelim sönüp gidenler oluyor. Yani o yüzden bazı ülkelerde startuplar acayip patlıyor, bazı işler. Bazılarına reklam işleri çok önemli bir yere geliyor. Bazılarına bilim adamları başka bir şey yapıyor, bazılarına sanatçılar başka bir şey yapıyor. Bu kadar büyümesinin disiplinler arası ilişki biraz da. O ilişkiyi çözebilmiş olmaları. Peki bu sohbetlerin başında ben genelde nasıl reklamcı oldun, reklamcılık hikayen nedir diye sorarım. Sana da bunu sormayı planlıyordum ama şununla da ilişkilendirerek sen reklam yazarı olarak başladın değil mi bu sektöre? Sonrasında işte kreatif direktör oldun, ajans başkanlığı yaptın. Tabi bu arada biraz da Steve Jobs'un hikayesi gibi o da gitmiş hani kendi mühendislik ve yazılım bilgisini ek olarak tipografi dersleri almış üniversitede. Evet. Sonra hani Apple'ın ortaya çıkmasında bunun çok büyük etkisi olduğunu söyler. Tipografiye kafa yorup oradan ilerliyor zaten. Masaüstü yayıncılık konusuna yani diğerleri çok böyle teknik bir Doğru. bilgisayar ne yapabilire odaklanmışken Steve Jobs biraz daha bunu nasıl sanata, estetiğe, masaüstü yayıncılığa çeviririz diye çalışmış benim bildiğim. Sen bir yandan reklam yazarlığı ya da işte yaratıcılığı yaparken bir taraftan da tasarım dersleri aldın değil mi? Nasıl gelişti bu reklamcılık öykün? Biraz anlatır mısın? Önce işletme okudum. İşletmenin benim okuduğum okulda pazarlama reklam mezunu oluyordun zaten. Reklam bir aşinalığım var orada. O bölüm mezunuyum işletmede. Sonra iletişim okudum. Aynı üniversitede. Disiplinler arası ilişkide hepsini bir araya toplayıp ortak bir iş çıkarma derdiyle hareket ediyorum. Ben işte hem akademisyendim, hem bir dergide çalışıyordum, hem reklam ajansı devam ediyordu, hem işte illüstrasyon ve karikatür çizmeye devam ediyorum falan. Hepsi bir arada gidiyor. Psikolojik olan kısmına geliyor. Şimdi bir psikolog arkadaşımla konuşuyoruz. Ben kendi kendime yani bir ölüm korkusu var bende. Her şeyi yapmak ve her şeyi bitirmek istiyorum muhtemelen dedim. Yani çünkü onu da yapmalıyım, bunu da yapmalıyım. İşte kitap da yazayım, işte sergi de açayım, işte Avrupa'da bilmem ne yapayım, işte İran'da şunu yapayım falan. Hızlı koşma telaşın var.
Çünkü zaman az ya. İnsan hayatı kısıtlı. İşte o süre içinde kafandaki her şeyi yapmak istiyorsun, iyi yapmak istiyorsun. O yüzden fazla işi aynı anda yapıyorsun. Hani ama o yüzden de bazen işte evliliğin yürümüyor, ilişkilerin yürümüyor. Doğru. Çünkü kendine adapte olmuş durumda oluyorsun. Evet. Ama yani tabii insanlık tarihine bakınca bu kadar çok iş çıkaran insanlar, kendimizi övmek adına söylemiyorum bunu, bir takıntıları var. Bu takıntılardan ötürü iyi iş çıkarsalar da, bir şey yapsalar da ya da çok fazla uğraşsalar da bazen insanın özel ilişkileri yürümüyor işte ne yazık Tabii ki. ki canım. Orada zedeliyorsun. Öbür tarafta başarı elde etmiş olsan da bazen başka yerden bir kaybettiğin noktalar oluyor. O da onu dengeliyor diye düşünüyorum artık. Hani. Her alanda başarı diye bir şey yok, Yok. hayatta. Bir de herkesin bir varoluş sebebi var. Ben buna gün geçtikçe daha çok inanıyorum. Burada tabii çok meşhur bir örnek ama hani Da Vinci çok iyi bir örnek. Bu çok yönlülüğe. Hem bilimle hem sanatla hem doğayla ilgileniş biçimi. Biraz böyle geriye ben biraz okumaya çalışıyorum Da Vinci ne yapmış ve ne yapmaya çalışmış aslında. İlgimi çeken tarafı orası. Biraz maymun iştahlılık da var. Yani Da Vinci'nin hayatında baktım. Yarım bıraktığı resimler var. Ondan sonra işte girip de böyle sıkılıp öbür tarafa yöneldiği şeyler var. Ama totalde baktığımızda işte eskiler öyle derlermiş. Bu hezarfen o demek sen bilirsin. Bin fenli. Yani çok branşla Evet. aynı anda ilgilenen işte astronomiyle de ilgileniyorlar. Doğa bilimleriyle de ilgileniyorlar. Ne bileyim estetikle ilgileniyorlar falan filan yani. Zoolojiyle ilgileniyorlar. Anatomi keza yine Da Vinci'nin ilgilendiği alanlardan bir tanesi. Anatomiyi çok iyi bildiği için iyi çizimler yapabiliyor filan. Bunu eğer üretkenliğe dönüştürebiliyorsan, hani benim inancım o, başarı gelecektir. Yani bu kadar tutkuyla ve çok yönlü çalışmak şeyi de ilham verici buluyorum ben. Elon Musk'ı da çok ilham verici buluyorum. Biraz kendi fazla fiziksel olarak zorladığını düşünüyorum. 20 saat çalışıyormuş Elon Musk. Sen kaç saat çalışıyorsun? Aynı Ben şu an o kadar çalışmıyorum ama hayatımın bir döneminde yani yaklaşık bir 3-4 sene 20 saat çalıştım. Ben de o ibreyi gördüm yani. Biraz finansal zorluklar vesaire yaşamıştık. Ortaklarımdan ayrılmıştım falan. Şu an o kadar çalıştığımı söyleyemem ama o hani şey diyebilirsin ya tamam işte milyar doları cebine koydun kardeşim. İşte Tesla, dünya markası, SpaceX, herkes saygı duyuyor sana. Hani NASA'nın yapamadığını yaptı değil mi sonuçta? Bir roketi birkaç kez gönder getiri becerdi yani. Şimdi Hyperloop üzerine çalışıyor. Hani süper hızlı metro treni falan diyebiliriz ya da manyetik tren diyebiliriz. Durmuyor. Yani böyle bir adam durmuyor yani. Hani hatta bir canlı yayın faciası oldu. Ot mu içti bir şeyler yaptı falan böyle acayip hikayeler. Sonra millet dedi ki ne yapıyor falan. O dedi ki çok stresliydim kendimi şey yapamadım yönetemedim kusura bakmayın dedi. Özür diledi falan. Her insanda olabilecek bir stres durumu. Yani. Tabii yani nasıl görüyorsun bunu? Bu biraz da seninle tükenmişlik sendromu falan da mı konuşsak? Ne yapsak? Ya tabii coğrafyalar farklı. Öncelikle orada bir bakmak gerekiyor. Yani farklı bu iki coğrafyada ya da coğrafyalarda insanların motivasyon kaynakları da farklılaşıyor. Doğru. Bu motivasyon kaynaklarının farklılaşmasının dışında hiç motivasyon da olmayabiliyor. Yani Afganistan'da yaşadığımızı düşünsene ben gittim geldim. Hani yaşanılacak gibi değil. Çok yani temel ihtiyaç düzeyinde sıkışıp kalmışlar değil mi? O Maslow'un piramidinin korkunç aşağısında. Korkunç bir durumda bize göre. Ama hani bir Avrupalı'ya göre belki biz korkunç durumdayız. Bir Amerikalı'ya göre Avrupa korkunç durumda falan. Yani böyle bak coğrafyaya bakış açımız biraz da kendi yaşam tarzımızla ilgili çünkü. Şimdi o tarafta yaşanan bir motivasyon düşüklüğü veya eksikliğiyle bizdeki bambaşka. Yani bizden ufak bir şeyde yarattığım bir motivasyon kaynaklı eylem ya da üretkenlik kendi seviyemizde yine. Yine kendi coğrafyamızla ilgili. Hı hı. Orada da onun coğrafyasıyla ilgili aslında baktığında yani. Ama bir kişisel hırs var. Yani hayatını okuduysan eğer Elon Musk'ı. Şimdi Yani Güney Afrika'dan çıkan işte, böyle enteresan, hırs genius bir çocuk o yani. İşte hırs dediğimiz şey bazen şunu denir ya, çok hırsı var, çok kötü. Yani bu bir kötü bir şey mi, iyi bir durumu, ona da bakmak gerekiyor. Bu Türkçe'de yanlış kullanıldığını düşünüyorum ben. Aynen. Hırslı yani çevreye zarar verme potansiyeli olan. Aynen. Biz böyle algılıyoruz yani. Aynen. Kültürümüze mi ters bilmiyorum.
Halbuki hırslı şöyle de algılanabilir. Makyavelist gibi bakıyoruz. İnsan her şey Kişisel, yapabilir. tabii kişisel motivasyonu çok yüksek diye de algılanabilir. Evet. Ben işin bu tarafını, yani kendi adıma, kendi hırsımı öyle yönetmeye çalışıyorum. Benim dışarıyla işim yok. Kişisel motivasyonumu, yani içten yanmalı ya da dinamo derdik eskiden. Bisiklete binerdin, o onu şarj ederdi, lambasını yakardı. Şimdi bir sürü bisikletler çıktı ama dinamom sağlam yani. Anlatabiliyor muyum? Pedal çevirdikçe yeni enerjiler, yeni ışıklar yaratabilecek bir şey ürettiğimi düşünüyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Elon Musk'ın da öyle olduğunu düşünüyorum. Yani hırslı olup da ne olacak? Apple'ı batıracağım, NASA'ya bomba koyacağım, işte Jeff Bezos uzay işine girmesin kardeşim, burası bizim çöplüğümüz falan. Öyle bir demecini görmedim yani. Şimdi bir ara narkotiğe eğitim verdim. İletişim eğitimi. narkotik Enteresan. Evet. Narkotik şubedeki polislere mi eğitim verdin? Onlardan başka bir şey öğrendim yani. Hani yıllarca eğitmenlik yapıyoruz, üniversite hocayız falan filan ama şimdi Evet. orada bir şey söyledi bir komiser ve evet dedim ya öyle. Sınıfta gidip ders veriyorsun. Öndeki 3 tane 4 tane öğrenciyle ders yapıyorsun. Arkadakiler ilgilenmiyor. Evet, genelde öyle olur evet. Olay şu. 10 tane çocuk var. İşte herkes 3 tanesiyle ilgileniyor diyelim orada. Amatem'de vesaire. Ya niye dedim ben hepsiyle. Ya bu oran bilimsel mi değil mi hiç ondan sonra incelemedim ama çok mantıklı geldi bana. %30'dur hocam dedi. Diğerleriyle de ilgilenmeye kalkarsak hepsini kaybederiz. En iyi durumdaki %30 alıyoruz. Kazanabileceğimiz %30'a odaklanalım. Ona odaklanıyoruz. Şimdi Bravo. derste de öyle. Sonra döndüm. Bana işte, derste de öyle hocam dedi. Hiç bakmıyor musun sınıfa dedi. Ben döndüm baktım sınıfta hakikaten 50 kişi sınıf. Çok hızlı yani öndeki belki %30 kadardır hakikaten. Belki Bu kadar daha doğru. bile az yani bazı konularda. Onlarla ders işliyorsun ve onlar başarılı oluyor zaten ileride. Öbürlerini görmüyorsun bile. Sana bu savunu destekler çok alakasız ama yine de alakalı olduğunu düşünün, bir data vereyim. Bizim RYD ekran videolarımız 30-40 bin izleniyor. Zaten sektör ne kadar ki yani baktığımızda. Tamamının izlenme oranı da kaç diyeceksin? %30. Öyle mi? Bak %30 kuralım burada da çalışıyor. Enteresan. Çünkü bana çok soruyorlar. Ben bu dataya hani şey gibi dolar bugün kaç oldu filan gibi bakmıyorum yani. Hani arada Doğru. bir arkadaşlar bir rapor çıkarırsa inceliyorum. Geçen gün baktım. Tamamının izlenme oranı nedir diye. %30 civarı. Sonra bana az geldi. Biraz moralim bozulmuş herhalde. Arkadaşlar dediler ki bu çok iyi bir oran. Yani 70 dakika 80 dakika program yapıyorsunuz. %30 izleniyorsa hani öpüp başınıza koyun filan. Çünkü derdimiz de hani sonuçta YouTube'un ideal süresinin ne olduğunu bir reklamcı olarak elbette biliyoruz. Ama burada bir eser bırakma peşindeyiz ya. Arşiv gibi. Yani O başka arşiv mantık. yaratmaya çalışıyoruz. O %30 orada da çalışıyor yani enteresan. Enteresan. 80'e 20 pazarlama kuralı gibi yeni bir şey çıktı yani. Aynen. Şimdi bu orana bakınca yani Türkiye koşulları için söylüyorum. Ya bir şeyin bu kadarı kurtarıyor. Bize gelişi bu diyorsun yani. Aynen. Bundan sonrası zor hani bir motivasyon açısından söylüyorum. Yani bu kadarlık bir motivasyon malzememiz var bizim diye bakmak zorunda kalıyorsun. Ama Avrupa'da, Amerika'da falan bambaşka bir yere gidiyor bu. Yeni motivasyon kaynakları yaratıyorlar, başka bir şeyler yapıyorlar falan. Şimdi bizim değil mi, coğrafya çok önemli hakikaten. Buradan baktığında tabii ki Elon Musk'ın bir şey dünyasıyla, ne denir, motivasyon dünyasıyla bizimki çakışmıyor baktığın Yani yerde. onun en büyük motivasyonu tarihe geçmek. Öyle olduğunu düşünüyorum Tabii yani. ki. Hani dünyayı değiştirme gücünü hissetmek. Yani o biraz da cerrahlara falan atfedilen o tanrıyı oynama sendromu ya da kendini tanrı gibi hissetme sendromu. Cerrahlar öyle derler ya. Yaşamı elinde tuttuğu için. Onun da bir şeyleri değiştirebileceğini sanki en başta kendisi olmak üzere çevresine göstermeye çalışıyor. Ben öyle hissediyorum. Çünkü ben çok düşündüm bunun üzerine. Bir anlam veremedim. İlk 1 milyardan sonra bir değeri yok herhalde. Yani harcayamayacağın bir para çünkü. Anlatabiliyor muyum? 1 milyar doların var. Tamam, ne yapabilirsin? Doğru. Bir ada satın alabilirsin. Orada bir yaşam kurabilirsin. Bütün dostlarını da yanına getirirsin. Sanatsa sanat. İşte Farklı ne bileyim, deneyimle oysa o. yaşayabilirsin. Hani her Başka şeyi da de bir deneyim yaparsın. yok aslında. Bütün dünyayı da gezersin. İşte 200 ülke varsa hepsini gezdim, bitti. Bir de bittiyse benim öyle bir hevesim var açıkçası. Uzay seyahati biraz daha böyle
normalleşirse bir uzay seyahati yapmak istiyorum hayatımda. Onları yaparsın falan. Bu yani. Değil mi? Bu hayatta. İnsan yalnız yine geçen bir şey okudum. Hayatın anlamı üzerine. Hayatın anlamı nedir? Hepimizin hani orta çağdan hatta ilk çağdan beri sorguladığı şey ya. Birisi çıkmış çok iddialı bir şekilde tabii bazı araştırmalara dayanarak söylüyor. Hayatın anlamını buldum demiş. Başka insanlara, yaşamlara yardım etme kapasitesidir demiş. Ve böyle düşününce hayat değiştirmek, işte doğayı korumak, hayvanlara kol kanat germek ya da dengeyi sadece sürdürmeyi becerebilmek. Biz en başta onu beceremiyoruz ya. Evet. Doğanın dengesini mahvediyoruz. Bir de ondan sonra koruyacağımızı zannediyoruz filan. Bu en büyük hayat amacıdır diyor. Yani bir ünlü bir psikolog profesör bunun üzerine çalışmış Batı'da. Sen ne düşünüyorsun? Ya o kadar Hayatın- derin düşünmedim yani. Çok derin değil, çok yüzeysel aslında. Ben hani Hayır, şimdi o çok bunu derin. enteresan Ya, bulduğum için şimdi çok yaptım. yüzeysel Çok değil. yüzeysel demeyeyim de çok gözümüzün önünde Çok yani. basic diyeceğim Evet, anlatmış evet, yani- ama işte o nokta zaten en zor noktadır yani. Ha, böyle sendeki bir deneyle anlatmıyor bir sürü yani şeyi hikayeyi. yorumlayıp falan o noktaya gelmek bile çok önemli. Şimdi ben bu cümleyi kuramazdım hani. Sen şurada bir çalış yarım saat hani bir bak bakalım böyle öyle bir cümle çıkmaz hani bu adam hakikaten kafayı yormuş bu Evet, işte çok ve araştırma yapmış bununla ilgili. işte İnsanlara sorular sormuşlar. anket değiştirme yapmışlar. ne Başka yaşamlara dokunabilmek ve fayda sağlayabilmek. Yardım etmek. kapasite dedim bak biraz önce. Ha, Yani tabii. çok Tabii. önemli bir şey tamam şimdi bunlar o yüzden çok hani basitleştirilmiş ama o basitliğin içinde de çok üzerine durulup konuşulup bir yere gelmiş bir anlam yaratmış. Coğrafyalar ve yaşam tarzları ve inançlar tabii çok etkiliyor burada. Evet. Hayatın anlamı ne dediğinde. İşte orada da başka bir şey devreye Peki giriyor. o zaman coğrafya kaderdir şeyinden coğrafya marketingdir cümlesine doğru getireyim seni. Sen trendleri çok yakından takip ediyorsun. Bir kere bir derginin uzun zamandır editörüsün. Yazılar yazıyorsun. İşte kendi blogun vesaire var. Eğitim veriyorsun. Yani bu ne demek? Akademik düzeyde de, teorik düzeyde de ya da pratiğin sistematize edilmesi konusunda da çabaların, gayretlerin ve düşünce şeyin var. Yani kapasiten var. Şimdi böyle baktığında bir de marka danışmanısın. Yani bir marka geliyor sana ya da işte sana ve ekibine. Diyor ki işte atıyorum biz hazır giyim pazarında böyle bir pazar koşulları içerisindeyiz. Hedeflerimiz bu. Bunu yapmak istiyoruz. Şu bu. Bize yol gösterin diyor yani değil mi tabiri caizse? Türkiye'deki tüketici davranışlarına yani son dönem tabii ki baktığında nasıl sınıflandırıyorsun ya da nasıl bir motivasyon görüyorsun? Yani tabii ki çok değişir. Yaşına göre, cinsiyetine göre biraz değişiyor. Efendime söyleyeyim kendini konumlandırdığı bir takım arketipler vardı. Eskiden çokça konuşurduk filan. Hala Siz bunu konuşuyoruz. nasıl belirliyorsunuz? Yani anlatabildim mi? Soru biraz Anladım. çok geniş bir soru gibi oldu ama sen anladın Şimdi- diye düşünüyorum. Şimdi her şeyin temeli başka bir sorun yaşıyoruz. Uzun süredir yaşıyoruz bunu. Ve bu sorun da bazen çözülüyor, bazen çözülmüyor ama bu önemli bir sorun. Kimlik sorunu. Nielsen'in her yıl yaptığı bir araştırma var. Tüketici davranışları araştırması. 48 ülkede yapıyordu. Şimdi artırmış olabilir, düşürmüş olabilir bilmiyorum da 3-4 sene öncesine kadar takip ettiğim ve 15 yıl boyunca falan takip ettiğim bir araştırma. Dünyadaki tüketici artık hani bir ülkeyi tanımlarken sporcusu, politikacısı, doğası, işte şu falan filan diye tanımlamıyoruz. Tanımladığımız şey markaları. Almanya'dan bahsederken Almanya'nın markalarından bahsediyoruz. Ya da Amerika'dan bahsederken Apple'dan veya Coca-Cola'dan, Google'dan bahsediyoruz. Ya da Japonya'dan bahsederken Japon markalarından bahsediyoruz. Ya da Kore'den bahsederken Kore markalarından. Neden? Çünkü marka kavramı kalite ve iyiliği simgeleyen bir noktaya geldi. Ve bu geldiği noktada bir başarı noktası aslında insanlar için. Affına sığınarak küçük bir eklemede bulunmak istiyorum. Çünkü ben de bu konu üzerine biraz düşünen birisiyim. Evime kadar giren Kore benim için. Yani Samsung'un Kore adına başardığı şey o. Kore'ye henüz gidip görmedim. Japonya'yı gördüm bir 2-3 hafta önce. Yani o markanın, o ülkenin benim kafamda yarattığı algıdaki payının bu olduğunu hissediyorum, düşünüyorum. Yani elime kadar gelen Amerika.
parmağımın ucundaki Amerika filan gibi. Hani o Amerikan rüyası filan dediklerinin vücut bulmuş hali belki de. Doğru. Çünkü marka yani bizim tanımımızda en büyük kültür taşıyıcısı şu anda. Evet. Yani bir Doğru. siyasetçi taşımıyor. Yani Sen daha güzel ifade ettin. Ben biraz böyle O bu yani. Söylediği şey o aslında. bir şey Doğru. hissediyorum Bülent diye anlattım. Sen daha güzel. 30 Marka en güzel kültür. Tamam nokta yani. İşte 30-40 yıl öncesinin şeyinde değiliz artık hakikaten. Nadia Comaneci ya da 50 yıl önce mi oldu? Kaç yıl önce? 40 Evet, yıl önce. çok oldu yani. İşte Romanya'yı tanıtan ve sonra Romanya'dan kaçan, Romanya'nın ünlü olmasını sağlayan bir sporcuydu. Evet. Romanya ile ilgili başka bir şey bilmezdin hani. Evet. Ama şimdi öyle bir şey yok. O ülkeyle ilgili bambaşka bir markalarla ilgili bir şeyler biliyorsun. Ya da bir Alman sporcuyu hatırlamıyorsun artık. Başka bir şeyler hatırlıyorsun orada. Mevzu bu. Şimdi araştırmalar şunu söylüyor, tüketiciler bazında. Tüketiciler şunu söylüyor daha doğrusu araştırmada. Bir markanın bölgesel tasarım kimliği var. Yani Japon minimalizmi var. Evet. İskandinav naturalizmi var gibi. Türklerle ilgili bunu söyleyemiyorlar. Yani kimse Türkler barbar falan filan demiyor. Tabii. Ama Türkiye'ye atfedilen, yani Türkiye'nin kimliğinden doğan ve markalara yansıyan ya da bir takım kişilere üzerine yansıyan ve bunu da dünyada Türk tanımı dediklerinde Türkiye'yi tanımlayacak bir kimlik yok. Eskiden Tanımlayamıyorlar. turizmle bağlantılı misafirperverlikti o kelime. Hani Çünkü öyle kavram, konumlandırıyorduk o bir kendimizi. kavramdı. Evet. Şu anda biz epeydir kavramı bıraktık. Ay, yıldız, hilal, deniz, güneş, halı, kilim, tarhana gibi böyle bir tek objelerle gidiyoruz. Hiçbir ülkenin objesel bir şeyi yoktur, tanımlaması, kimliği yoktur. Hiçbir markanın da yoktur. En güçlü markalar kavramsal tanımlarla ortaya çıkar. Yani bir nesneye dayalı ya da bir eyleme dayalı bir şey yoktur. Mutluluk, özgürlük, çılgınlık, seksi olmak. Bunların hepsi kavram. Hiçbir bir nesne Yıllarca bir şey Paris'i değil. romantizm diye sattılar değil mi? Aynen. Yani Paris dünyanın en iyi kafelerinin olduğu kent diye satılmadı dediğin gibi. Aşk kenti diye satıldı. Başka bir yer başka bir şekilde satıldı, pazarlandı. İstanbul'u nasıl tanımlıyorsun? Tanımlayamıyorsun. Şu an tanımlayacak bir durum yok. Yani orada da zorlasan kaos ve harmoni çıkıyor da. Bak sen çok bilinçli olarak söylüyorsun bunu. Tüketiciye baktığında evet. ona yansıyan bir şey yok. Asıl sorunumuz buradan patlıyor bizim. Yani dünyaya baktığında Türk kimliğini bir adım ötesine geçersen de gerisine geçersen bilmiyorum. Türk tasarım kimliğini tanımlayan bir şey yok henüz. Yani dediğim gibi kaos, misafirperverlik, özgürlük, işte göç. Yani hep göç yolu üzerindeyiz hep sürekli. Göç ya da başka bir şey neyse böyle bir tanımımız yok. Şimdi bu olmayınca bunları yansıtacağın bir hava yaratamıyorsun. Ne yapıyorsun? Dünya çapında iyi üretmek için de taklit etmeye başlıyorsun iyileri. İtalyan tasarımı taklit etmeye başlıyorsun. Başka bir şeyde Japonları taklit etmeye başlıyorsun. Öbür tarafta hasbelkader bir Almanları taklit etmeye başlıyorsun. Kendine özgün bir şeyin yok. İyi üretiyor musun? Harikasın. Dünyada bir de şey var, üçlü bir sistem var. Üretim aşaması, tasarım aşaması ve tasarım yönetimi aşaması diye. Şimdi biz hala üretim aşamasındayız. Çok iyi üretiyoruz. Ondan öncekiler çok kötü zaten. Tasarım aşamasındaki ülkelerden biri 8-10 yıl öncesine kadar Çin'di. Şimdi üretim aşamasındaydı. Şimdi Çin tasarım aşamasına geçti mesela. Doğru, doğru. Yani Fransa, Almanya, İngiltere kendi ülkesi üretmiyor çoğu şeyi. Nerede üretiyor? Başka ülkelerde üretiyor. İşte bu üçüncü büyük aşama, son aşama artık tasarım yönetimi aşaması. Evet, bu söylediğin iPhone kutusunu şöyle bir çevirdiğimizde Made in China, Design California. Aynen. Neden bu? Çünkü kendi Tam daha söylediğinin ucuz şeyi ve orada, fiziği var. tasarımını yönetiyor orada sadece. Artık yani oraya gidip elemanı yönetmesine gerek yok. Evet. Biz hala ne yazık ki üretim aşamasındayız. Yani çok iyi üretiyoruz. Ama tasarım aşamasına geçemedik. Bu inanç bir üst aşama zor. neydi? Tasarımın bir üstü. Yani en altı üretim diyelim. Üretimin üstü tasarım aşaması, onun üstü de tasarım yönetimi aşaması. Tasarım yönetimi. Bu nedir? Biraz açsana. İşte Fransa, İtalya gibi ülkelerin diyeyim ya da işte Amerika'daki Apple'ın ya da yaptığı şey. Yani kendi ülkesinde üretmiyor artık. Kendi kaynaklarını da kullanmıyor. Tasarımı yapıyor, üretimi başka yerden sağlıyor. Tasarım yönetimi bu yani. Evet, o ülkede yönetiyor. Hiçbir şeyle uğraşmıyor. Yani ne yasal zorunluluklarla uğraşıyor, ne başka bir şeyle uğraşıyor, ne kaynaklarını kullandırıyor, kendi kaynaklarını, ne başka bir şey. Daha ucuz üretiyor başka ülkede. Bir tane marka var, çok enteresan geliyor bana. Superdry.
giyim markası var ya. Hı hı. Türkiye'de mağazaları var. O mesela senin tasarım yönetimine belki de farklı bir bakış açısı getirmiş bir marka. Bilmiyorum içeriğini. Baktığında İngiliz zannediyorsun. Giyim markası. Böyle güzel işte ne denir ona? Deniz gezmiş stili. Böyle gocukları falan da var ama işte onun kendi içinde şeyleri var. İçindeki koruyucu tabakalarıyla seni soğuk seviyeleriyle falan da hani satıyor. İşte -30'a giyersin bu montu diyor. -20'ye giyersin diyor falan filan. Şimdi baktığında çok İngiliz duruyor. Biraz derinleştirdiğinde Japon çıktı. Üretimi de Vietnam mı öyle bir şey. Yani İngiliz gibi duran bir Japon markası yapmışlar. Bundaki, Anlatabildim mi demek anladım. istediğimi? Yani Ama- Japon algısını oraya yapıştırmak istememişler anladığım kadarıyla. O kıyafetin yani bir Japon gibi giyinmek Tabii. istemiyordur bence kimse dünyada. Böyle bir iddiaları oldu. Yani gerçi çok çılgın tasarımcıları var hani hak yemeyelim ama ya da işte Kenzo Miyake falan gibi böyle enteresan tipler de var. Yine de ilginç bir markadır, case'dir o. Yani dikkatini çekmediyse bir araştır. Collins'in Rusya'da uzun süre Amerikan markası olarak algılanması gibi bir şey bu. Ama orada bak bir gerçeklik var. Kot dediğimiz şey eşittir Amerikan ya. İşte o Levi's'ın vesairenin yarattığı dünya. O da eşittir özgürlük filan. İşte koy işte giy kıçına git her yere. Hatta öyle havuzlu reklamları vardı. Oradan oraya atlardı çapkın delikanlı falan. Onun ürünün kendisinin ruhuyla alakalı bir şey. Ama bu montlar diyelim. Montlarla başladı o şey. Superdry. Öyle bir şey değil bence. Yani o Nordik de olabilirdi. Yani Olabilir böyle ama yine soğuk ya kimlikten orası. bahsediyorsun. Evet. Bir kimlikten bahsediyorsun. Yani bir İngiliz kimliğinden bahsediyorsun. Satan o. Tabii. Yani ama burada satan bir şey yok ne yazık ki bize baktın. Hani ne var? Hangi kimlikle satıyoruz? Hangi mobilyamız biz Türk tasarımı diyebileceğim bir özelliğe sahip? Biraz puzzle değil mi ya Türkiye? Şimdi bir Malta'yı satmak kolay. Tabii. Türkiye'de her şey var. Tarih var, kültür var, Çok gastronomi her var. şey var. Zaten biraz sorun buradan kaynaklanıyor. Her şey olduğundan dolayı odaklanamıyoruz gibi de geliyor bana. Odaklanamıyoruz. Geçen de bir arkadaşımla Mozaik yani klasik. geçen de bir arkadaşımla konuşuyordum. Şöyle bir şey dedi. Biz Bizans'ız, biz işte şuyuz, biz Osmanlıyız. Hayır dedim hiçbir şey değiliz. Zaten böyle yapa yapa bugüne kadar hep saçma sapan bir şey getiriyoruz biz. Evet. Biz Bizans'ız, biz hayır Bir de biz bu politikacının Kürdü, Lazı, Çerkezi söylemi var ya seçimi. Yani, herkes burada zaten. Hani burada okey, şey yok. hepimiz zaten Türk'üz yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye'liyiz diye kim ne derse desin Evet yani bu yani. anlamda. Buradaki şey şu Diğerleri hani yok. biz bu topraklar üzerinde eski medeniyetleri, dünya medeniyetlerini koruyan ve yaşatan yeni bekçileriz belki. Anlatabiliyor muyum? Yani yeni taşıyıcılarız belki. Haklısın yeni ama bir işte şeyiz. yeni Şimdi- bekçileriz dersen de çok yeni geldik duygusu da yaratır. Hayır ama şöyle düşün. Yani Bizans'a göre 1071'den yenisin. bağlıyorlar ya. Yani Bizans'a göre yenisin. Roma'ya Doğru. göre yenisin. Bilmem Doğru. Hitit'e göre yenisin yani. Hani Doğru. Urartu'ya göre yenisin. Şimdi bunlardan bahsederek söylüyorum. Söylem şöyle çünkü. Biz işte Hititiz, biz Bizans'ız, Sümeriz. hayır ya biz Her şeyiz. o değiliz. Bu topraklarda Kürt de o değil, Türk de o değil Tabii. tanımladığın, işte ne bileyim Laz da o değil, Ermeni de o değil. Bizler hepimiz hakikaten o çok eski medeniyetleri, insanlı insan olması sağlayan o medeniyetlerin belki işte bunu kafada olmaktan bahsediyorum. Onu Evet. yaşatan hani Evet. bunu yaşatmak demek kültürleri sahiplenmek orada sahip. Ama ben Bizans'ım dediğinde başka bir kafa doğuyor. Hani ben oyum ben buyum herkes işte en son bak bu hale geldim falan. Hayır bu hale gelmedik. Biz bu topraklara geldik. Diğerleri de geldiler. Ve biz şu an çok eski medeniyetleri insanlık için yaşatan bir işte ulağız, bir şey ne dersek diyelim neyse şimdi. Kimlik bu diye söylemiyorum. Hı hı. Yani doğru bir tanımlama yapamıyoruz hiçbir zaman. Yani bizim kimliğimiz budur. Peki diye. sence şu an işte uzun zamandır Kültür Bakanlığı elinde bu iş. Kültür, Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin tanıtımı diye bir mesele var. Son dönemde bu senin dediğin bir ülkenin tanıtımı markalarla paralel yapılır meselesine bence bizimkiler de uyandı. Bununla ilgili çok çalışmalar yapılıyor. Ve bir tim, değil mi? Türkiye İhracatçılar Meclisi bir Kültür Bakanlığı kadar yoğun çalışıyor.
O anlamda. Yani belki daha bile üretken yani ondan. Belki daha özgür olduğu için bilemiyorum. Bakanlığın bir sürü. Hani müze de ondan sorumlu. Bilmem ne işte devlet tiyatroları da onun meselesi filan ya. Tek şeyi tanıtım değil yani. Tim'de böyle bir gayret görüyorum ben. Biraz böyle taşları masaya sanki bir yaydık. Yani topluyoruz. Bir daha dağıtıyoruz. Sanki dünyadaki trendlerden de etkileniyor. Yani sanki değil miyim? Herkes etkileniyor elbette. Onlar da etkileniyorlar doğal olarak. Karar verici arkadaşlar. Bir diyoruz ki ya bunu bir konsolide edelim. Aynı senin söylediğin gibi. Bir diyoruz ki yok ya kışın da golf oynansın Türkiye'de filan. Hani o da bir turizm metodolojisi. Ya işte Antakya'yı da satalım. Ya biz aynı zamanda çok güzel mutfağa sahibiz filan deyince de bir dağılı veriyoruz. Sonra tekrar bir toparlamaya çalışıyoruz. Sonra diyoruz ki Türk deri imalatçıları sanayisi, Türk bilmem necileri falan filan o timin altında branşlar var ya kollar, gruplar neyse. Onlar hani iletişim yapıyor. Sonra onlar dediler ki yok bir toparlanalım arkadaşlar. Dericiler ayrı, mobilyacılar ayrı, taşçılar, mermerciler ayrı iletişim yapmasın dediler filan. Sen peki trendleri de düşünecek olursak, yani bugün bir Norveç kendini nasıl anlatıyor? İşte ne bileyim bir Çin kendini nasıl anlatmaya başladığı da düşünecek olursak, Türkiye'nin geleceğini ya da verseler bu işi, al Bülent'ciğim sen yap. İlk ne yaparsın? Yaptığımız bir yabancı araştırıcılarla ilgili bir araştırmamız var turistlerle ilgili. İstanbul'u nasıl tanımlıyorsun diye sorduk. Bu çok basit. Sürprizle. Bu kadar basit bir şeyden Her an sonra. her köşeden bir şey çıkıyor. Öyle. Sürprizli olmasını çok seviyorlar. Yani bir Berlin'e gittiğinde her şey düzenli. Londra'da düzenli. Roma'da öyle falan. Bir İspanya'da kaos, Meksika'da ama bir de İstanbul'da bir kaos ve sürpriz var. Her şey ötesinde tekrar İstanbul bazında söyleyelim bunu. Dönüp bakıyorsun. Eminönü diye bir yer var. Turistlerin en çok gezdiği. Ama en pis yerlerden biri. Evet beni çok rahatsız ediyor onun pisliği. Hemen Galata Köprüsü'nü geçiyorsun. Galata Köprüsü'nün altı dünyanın en kötü yerlerinden biri. Hiç kimse savunmasın bunu. Çok kötü restoranlar, çok kazıklayan restoranlar. Her şey berbat, çok gürültü. Sürpriz var ama orada turistler için sadece. Hani Galata Köprüsü bu tarafına geçiyorsun. Karaköy. Perşembe pazarı ne abi orada? Niye balta satıyorsun sen orada? Yani şimdi çok saçma bir şey. Yıkıntı döküntü Geceliği $100 otelin yanında balta satıyorlar değil mi? Bu saçma. Mercan yokuşu inanılmaz ya da yine bir tarafa Budama makası falan var. Hani Her eğer şey var. Musluk otelde da- kalırken gecenin acil lazım olursa budama tabii. makası Nöbetçiler alabiliyorsun. açıyorsun. Perşembe. Mercan yokuşuna çıkıyorsun öbür tarafta Mahmut Bey falan filan. Mahmut Paşa falan. Abi turistik alanda ne işi var oraların? Evet. Yani o Çok vakıf iç içe ve hanlar, garip. mükemmel taş binalar mahvetmişiz. Şimdi hiçbir şeyin altyapısı sağlam değil. Yani kapalı çarşı yıkılıyor. Öbür tarafta başka bir şey var. Turist neye gelecek? Yurt dışına giriyorsun siteye Türkiye'ye giderken aman dikkat taksicilere kazıklanmayın. Otelde bilmem ne yapmayın. Oradan şunu içmeyin, buradan bunu yemeyin diye bir Afganistan'a dönmüş durumdayız. Evet. Şimdi, bu altyapıyla ilgili kısımlar bunlar. Yani sen taksicini düzeltmediğin sürece o mesaj hep olacak. Senin imgen o. Adamların kafası. Simgen de o taksici. Ya da kapalı çarşıdaki su damlayan halıcı. Turist giderken fotoğraf çekerken şurasında su damladı geçenlerde. Yani bunun gibi bu kadar çok şey var ki. Yani ekonomi gibi. Ekonomide altyapıyı düzeltmezsen bir yere gidebiliyor musun? Gidemiyorsun. Burada da böyle. Yani turizmle ilgili en önemli şey altyapı düzeltmek. Sürpriz kulağa iyi geliyor ama ben seneler evvel Olumlu bir sürprizden bahsetmiyorum bu arada. Yeni bence. Delhi'ye gittim. Orada da bayağı sürpriz var. Tabii, tabii. Ama iyi duygular hissettirmedi bana Aynen. yani. Arabanın önüne ineğin çıkması, işte boğanın boynuzunun yolda yürürken omzuna vurması, Hayır, o şehirler sürprizi arası kaç yolun kere yaşarsın? ortasında çamaşır asılması. Kaç kere yaşarsın o sürprizi? Bir kere. Eğlenceli yani. Bir kere, 1, 2, bir 3 kere. hadi. Yani bir şey daha İkisi yok görmeye bence gittin. bir kere yani. Yani Yeni Delhi bir kere, belki Mumbai 2 olabilir benim için. yani 15 kere gidenler var da hani bir şeyini sevip gidiyor. Buraya kaç kere gelecek aynı turist? Evet. Aynı sürprizi ve aynı taksiciyle kavga etmeyi, kazıklanmayı, aynı... Doğru. Yani Galata Köprüsü'nün altına turistleri götürüyorlar, şok oluyorum. Yani korku içinde bakıyorlar etrafa, gözlerinden görüyorsun. Hani
O garsonların tavırları falan. Hiç insani Çok değil. güzel bir konuya değindin. Biz FMCG'de mesela ürünlerde, hızlı tüketim mallarında diyelim ki bir şampuan konuşuyor olsaydık. Repurchasing dediğimiz, yani tekrar satın alma oranlarının ne kadar önemli olduğu üzerine hemfikirdik. Yani derdik ki işte efendim yeni bir şampuan çıkardın. Nedir? 5'i bir arada olsun bunun da. Ondan sonra tüketici reklamını yaptın, iletişimini yaptın, ilgisini çekti tüketicinin. Satın aldı, kullandı. Bir daha alacak mı bunu evine? Hadi bir daha aldı, bir daha alacak mı? Yani bitirip gelecek mi, bitirip gelecek mi? Zaten bu onun hayatına girip giremediğini gösteriyor bir marka olarak. Turizm meselesine böyle bakmamıştım ben. Mesela bir Londra, repurchasing'i yani tekrar satın alma ve tekrar ziyaret oranı çok yüksek bir şehir bence. Kendimden de hani değerlendirip Hayır, bir baktığımda. de başka bir şey var. Tavsiye oranı diye bir şey var. Ha tabii bir de Şimdi tavsiye sen oranı gittin var. çok mutlu olduysan tavsiye ediyorsun. Şimdi bu da buna katkı sağlayan bir şey. Doğru. Ama gittin abi ben bir daha hani çok acayip eğlendim ama bir daha da o riske girmem. Riske girmem. İşte benim Hindistan'la ilgili hissettiğim o. O riske girmem. Mevzu bu. Bir de turizm dediğin şey ne? Yani biz yıllarca deniz ve güneş satmaya çalıştık. Yok mu İspanya'da deniz ve güneş? Bütün Akdeniz var. Bütün Akdeniz'de yok da bir tek bizde mi var güneş ve deniz? Yalnız bir şey diyeceğim. Yok bence ya. Yok. Bizimki kadar güzel deniz güneş yok yani. Var. Şimdi hayır bak senin beklentin bu. Evet. Yani bir İspanya'da falan Ama bir zannetmiyorum. Alman'ın beklentisini Bir Alman için okey. bir Yunan Haklısın. adası bile karşılayabilir. Hani anlatabiliyor muyum? O Doğru, anlamda söylüyorum. Ama doğru. buraya geldiğinde ya Antalya'yı düşün. Uçaklar dolusu Rus geliyor. Evet. Turist Denize geliyor. girmiyorlar. Havuzda yaşıyorlar. Tamam nereye geldiklerini bilen var mı? Doğru. Türkiye'de olduğunu bilmeyenler var. Türkiye'de olduğunu bilmeyen. Şimdi komik tarafı bu. Antalya diye biri gidiyor ama ya da işte Belek'te bir otele giriyor ve oranın Türkiye'de mi başka bir yerde mi olduğunu bilmiyor. Evet. Çünkü giriyor bir hafta, 2 hafta, 3 hafta kalıyor, çıkıyor, uçağa tekrar geri dönüyor. Yani o biraz böyle şehir efsanesi gibi geliyor. Hangi ülkeye gitmiştik biz? Fas'a mı gittik, Mısır'a mı? O kadar da olduğunu zannetmiyorum. Ulan nereye uçtuğuna da mı bakmıyorsun? Bu var. Ama hani Türkiye'ye dair bir anıyla dönmüyor ben. Hiç dönmüyor. Zaten. Kabul etmek istiyorum yani. Hani bir hafta otelde kalıp da lan Yunanistan'a mı gitmiştik biz? Fas'a mı, Malta'ya mı, Türkiye'ye mi? İşaretleyin şıkları. O kadar da olduğunu zannetmiyorum ya. Var. Var, şuursuz var diyorsun. Turistin de şuursuzu var. Bizim otellerin de şuursuzluğu bu. Peki. Yani şeye gidiyorsun Belek'te, Lübnan oteli. Hayır, Türk otel. Evet ama tarz konsept Lübnan. Doğru. Ya şimdi ne Doğru. alaka var diyorsun. Bir yere başka bir otel var Fas kimliğinde. Şimdi Doğru. niye burada böyle bir şey yapıyoruz? Kime Onu yapıyoruz? ben de anlayamıyorum. Zaten bu nargilecileri de anlayabilmiş değilim. Onun kimliği ne ya Bülent? Sen düşünmüşsündür üzerine. Ya nargile kimliği başka bir şey. Şimdi geçen bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz bu arada. Bir Ha, araştırma bak yapılıyor. düşünmüşsünüz değil mi? Çıktı işte bir çalışma. Hadi Şöyle ki, bakalım. geçen de internette şöyle bir şey geziyor. Sosyal medyada mutlaka görmüşsündür. Şöyle, İtalya bir, bilmem ne bilmem, Türkiye'de 4000, kaç tane Starbucks var falan. Kahrolsun Starbucks, kahrolsun Amerikan kahveleri falan. Ya arkadaşlar bir durun. O kadar var. Kaç tane kahve dünyası var biliyor muyuz? Kaç tane Nero var, kaç tane bilmem ne, kaç tane o var, bu var. Toplayınca hepsinden binlerce fazla ediyor. Şimdi bunun arkadaki en önemli sorun bu. İşte Türk şeyi de belki biraz orada. Turizm kısmı da. Arkadaki sosyal yapıyı bilmiyoruz. Sosyolojik durumu tahlil etmeden konuşuyoruz biz. Böyle çok bir bilmişlikle. Ha rakam fazla. İşte biz plazadakiler ellerine kahve alıp gitmeye alıştılar. Hayır, kahve dünyası da aynı şeyi yapıyor. Ona niye laf söylemiyorsun? Mevzu başka bir şey arkadaki. Bu toplum muhallebicide büyüdü. Kız arkadaşıyla muhallebicide buluştu. Pastanede buluştu. Kıyıda köşede buluştu. Şimdi legalite dönemi. Bu dönemde artık reel olarak içkinin olmadığı, pis bir şeyin olmadığı, herkesin elit durduğu, düzgün olduğu, rahatça konuştuğu, Anadolu'da her yerde kahve dükkanı var. Herkes orada, türbanlı kız da orada buluşuyor, türbansız kız da orada buluşuyor, sakallı erkek de orada buluşuyor birisiyle, sakalsız erkek de bir dini bir şey de yok ortada. Mevzu
O muhallebiciden çıktık biz artık sosyolojik olarak. Hatta Alaçatı muhallebisi mi? Bir marka böyle bir yayıldı ve tutmadı. Yani Demek buradaki, ki kafaca da çıkmışız biz o muhallebiden. tabii. Ya insanlar artık gidip orada gayet medeni, hani milletin dedikodusunun da olmadığı, dedikodunun da yapılmadığı bir ortam olarak buluşuyor artık orada. Arkadaşlarımla Starbucks'a gittim. Arkadaşlarımla kahve dünyasına gittim. Cafe Nero'da buluşuyoruz anne. Bu ne? Varoş'taki de oraya gidiyor. En merkezdeki de oraya gidiyor. Şimdi o yüzden bu sosyolojik değişimi görmek lazım. Bu kadar hemen paylaşıp bakın Starbucks bu kadar oldu biz mahvolduk. İtalya'ya bakın bir tane var. İtalya'da binlerce kahveci var. Tabii canım. Bir de oraya bakalım şimdi. Ve çok kötü servis. Abi şu ben Glory Jeans'i ilk getiren 98 miydi 97 miydi hatırlamıyorum. İlk o gruptaydım. Glory Jeans'in Türkiye'ye getirdiği bir ahlak vardı kafede. Bir kafe düzeni, insanlar, garsonların edebi. Çok ciddi söylüyorum. Hani bir menü sistemi, bir kahve mantığı. Doğru. Bir de masada servis değil mi? Çok erken geldi bana göre. Glory Jeans. Sonra battı bir dönem. Sonra tekrar toparlandı falan ama o dönemde Starbucks geçti zaten şeyi. Starbucks niye başarılı? Kahve dünyası onu taklit etmiyor mu? Cafe Nero ya da diğerleri. Bir standart getirdi. McDonald's'ın hamburger dünyasını yaratıp ona bir standart getirmesi gibi bir durum bu. Kesinlikle. Kesinlikle. O yüzden de kötü değil. Yani pahalıdır. Kanepenin Benim rengi bile karşı aynı ben yani. bir Türkçeci olarak en karşı olduğum şey İngilizce menüde ısrar etmeleri. Yani bir menü var ve insanlara illa o menüdeki şeyi ezberletme gibi. Ikea'ya da karşıyım bu noktada. Hani ürün koyuyor, İsveççesini falan yazıyor. İlla ezberleyecek. Hayır abi ezberlemek istemiyorum. Sen benim kültürüme saygı duy. Zaten mal satıyorsun bana. Evet. Saygı duy ve benim dilime saygı göster. Sen kendi dilini nasıl ön plana çıkarıp bana bir baskı yapıyorsun? Kültür taşıyıcı ve emperyalizm orada devreye giriyor işte. Ama bu kültür zenginliği olarak sunmak başka bir şey. Baskılı bir şekilde oradaki kahveyi İngilizce olarak ezberletmek başka bir şey. Evet Bülent'ciğim, biraz da senin profesyonel yaşamından bahsedelim. Türkiye'nin tanıtımını burada bir programda çözmemiz çok da mümkün değil açıkçası. Ama küçük bir beyin jimnastiği yapmış olduk. Bence yararlı oldu. 2005'te Safari'yi kurdun. 2015'te Brand Suite İstanbul'u kurdunuz. Sen reklamda biraz daha klasik anlamdaki ya da işte o tam hizmet reklam ajansı matematiğinden daha marka iletişim ve danışmanlığı tarafına geçtin. Bu çoklu disiplinin de belki etkisi var bilemiyorum. Nasıl oldu bu? Biraz bahseder misin? Ya da nasıl hizmetler veriyorsunuz şu an? Ne yapıyorsunuz? Onun öncesinde ben şeyi aktarayım. Dünya literatürünü takip edip hakikaten biraz kafa yorarsanız, bir de bilimle biraz uğraşırsanız bu anlamda bilimle ve disiplinler arasındaki ilişkiyi bir dahi olmanız gerekmiyor. Bakmak yeterli sadece hakikaten. Yeni bir şeylerin oluştuğunu hissediyorsunuz zaten, görüyorsunuz. Onun adını koymak, onu yorumlamak, bütün mesele orası aslında. 2000 yılından sonra bana göre pazarlama iletişimi kavramı bitti. O dönemde ısrarla bunu çok fazla yazdım, çizdim. 2005 yılında da marka iletişimi kavramı üzerine bir ajans kurduk. Niye bunu kurduk? Çünkü dedik ki artık pazarlama iletişimi ikna temeli üzerine kurulu ve yavaş yavaş dünya değişiyor. Bu değişimde de marka iletişimi kavramı çok önemli. Ve 2005 yılında Safari kurarken de bu konumlamayla kurduk. 2010 yılına geldiğimizde bana göre yine dünyayı takip edersek bir devrim yaşamaya başladık. Devrimin başlangıcı oldu. Bulut sistemi. Mobiliteye tamamen geçiş. 3D yazıcı. Sosyal medya. Yani bir Arjantin'deki bir kadınla bir adamla istediğin zaman konuşabiliyorsun şu anda. Tabii. Diyalog. Kendi üretimi. Bireyin üretimi. Eskisi gibi değil. Bunun gibi pek çok şey aslında bir devrimin habercisi ve devrimin başlangıcı. Niye ben devrim diye ısrar ediyorum bu konuda mesela? O da şu. Devrim dediğimiz şey üretim-tüketim ilişkisinin değişmesidir. Mevcut bir sistemdeki üretim ve tüketim ilişkisi ve bunlar arasında üretici ve tüketici arasındaki ilişkinin değişmesidir. Sen yarın, öbür gün ki bu çok yakın bir süreçte olacağını düşünüyorum. Yani uzakta değil. Mesela Paşabahçe artık mağazaları kapatacak. Dijitalde buluttan
Gireceğim mobilden bakacağım. Şunu beğendim. Evde yazıcım yok benim. Çağlar'ın yazıcısı var. Çağlar. Mesaj atacağım, arayacağım, bir şey yapacağım. Şu koddan bana 10 tane bardak üretsene. Sen üreteceksin, bana gönderirsin. Telifini sen orada üretirken ödemiş olacaksın. Ben buluta ödeyeceğim falan. Ben arkadaşımdan bir ürün almaya başlıyorum. O da bana üretmeye başlıyor. İki arkadaş arasındaki bu ilişki üretim tüketim ilişkisine dönüşmüş durumda. Yazılım sistemlerinde de böyle. Dijitaldeki bütün işlemlerde de böyle. Fintech modellerde de böyle. Blockchain'i biz hep para olarak konuşuyoruz ama aslında sen blockchain'in ilerideki fiziksel karşılığını anlattın. Bir üretim tüketim ilişkisi değiştiği için bir devrim yaşıyoruz şu anda. Yani sanayi devrimi gibi şu anda bir devrim yaşıyoruz resmen. Bu devrimin gideceği yer neresi bilmiyoruz henüz. Çok içindeyiz hala. Ekosistemlerin oluşması gerekiyor. Blockchain işte yok efendim Letonya vatandaşlığa geçti. Biz niye? Abi bizde bir ekosistem olur. Hangi ülkede olursa olsun o söylediğimiz şeylerin bir ekosistemin oluşması gerekiyor. Burada birinin buğday üretmesi lazım. Birisinin tuvalet temizlemesi lazım. Birisinin duvar boyaması lazım. Birisinin reklamcılık yapması lazım. Birisinin hocalık yapması lazım. Evet. Tüm bu dijital dediğimiz bu devrim içindeki şeyleri biz buraya ne kadar adapte edebiliyorsak o derecede ekosistem oluşur ve başarılı olur. Ama ben blockchain yapmak istiyorum, ben onu yapmak istiyorum, ben startup yapacağım ama bunu bir yere bağlanmadığım bir ekosistem her zaman başarısızdır. Ekosistem oluşturmuyorsa başarısız olacaktır. Doğası bu işin. Her şeyin temelinde iki nokta var. Birincisi biraz daha rahat yaşamak insanlar için. İkincisi de mobil hayat. Yani bir yere bağlı kalmadan yapmak. Evet. Bu yüzden gelecekte o cep telefonu dediğimiz alet vücuda implant olarak mı girer, yine dışarıda mı tutarız, nasıl olur ya da şurada uçar mı yanımızda sürekli bilmiyorum ama mobilite en güçlü kavram. Yani bunun ikisinin üzerine kurulacak. Zaten kurulu devam ediyor. Yani 95 yılında biz bir teknolojik bir şey ekibi bir araya geldiğimizde ilk cep telefonlarını kullanıyoruz falan şunu demiştik. Bir şey sinyal alıp verebiliyorsa her şeyi yapar. 40 yıl sonra 95'ten bahsediyorum. Turkcell herkes Turkcell'li olacak ya da işte o zaman Telsim'li olacak ve şey olacak. Fatura diye bir şey olmuyor. Her şey bunun üzerinden geçecek. Bunlar finansal bir sistem kuracaklar ve bütün her şey bunların üzerinden geçecek. Şimdi 10 yıl sonra oldu olay. Hani 40 yıl sonra değil. Mobilite çok güçlü. Değişmeyecek bu mobilite. Yani mobilite dedik tabii kullandığımız şey sağlıktaki kullanımı vesairesi baktığınızda çok farklı bir yere gidiyor. O yüzden devrim devam ediyor hala bu anlamda. Devrimin bir sonraki noktası bir sonra ajanslara döneceğim bu konuyla ilgili. Devrimin bir sonraki noktası transhümanizm. Yani şu anda Amerika'daki yapılan bir araştırmada şunu söylüyor çocuklar, 20 yaşlardaki çocuklar. 30 yaşıma geldiğimde vücudumda bir implant olmamasını hayal edemiyorum. Olmamasını. Evet. Çok kabul doğru. Etti yani. Çok doğru ama şöyle çok doğru. Şimdi droid yani. Kalp takabiliyoruz. Yapay kulak takabiliyoruz içeriye. Diş taktığı şey bir implant sonuçta. O da diş. Yani yapay kemiklerimiz var vücudumuzda. Aslında implanta çoktan başladık. Tabii ki mevzu şu. Bu yaşanan devrimde senin iş alanın ne? Tarımda ve eliyle çalışan ve elini daha güçlü kullanman gereken bir sistem demişsin. Niye şunu yapmayasın çok doğal olarak? Ya kollarımın daha güçlü olduğu bir mekanik bir şeyler yapsan da yani, bana evet. Yarı robot ya da neyse. Tabii droid diyorlar. Bunu işte olsa da Android. Bu olsa da daha güçlü çalışsam. Ya şuraya yetişmem lazım, daha hızlı koşsam. Tüm insan tarihi zaten bu değil mi? Yani eksiklerimizi tamamlamaya çalışmışız. Yani kıramadığımız bir şey olduğu için çekiç üretiyoruz. Kesemediğimiz bir şey olduğu için vücudumuzda yok o alet çünkü. Bıçak üretiyorsun. Daha hızlı gitmek için araba üretiyorsun. Uçmak için uçak üretiyorsun. Şimdi bunun geldiğimiz noktası bu transhümanizm dediğimiz kavram için. Yani vücuduna eksiklerini daha fazla yaşamakla ilgili bir şey bu. Daha uzun yaşamak istiyorum. Transhümanistler var Amerika'da, duymuşsunuzdur. Böyle bir, ya hangi kentte? Kaliforniya olabilir. Bayağı bir tesis var. Ölür ölmez vücudunu boşaltıyorlar, sıvını ve seni donduruyorlar. İleride bir teknoloji o kimi kafa sadece naklini sağlayabilir mi diye. Beynini saklatıyor falan ölünce. Garip gelmiyor şimdi. Bu kafayla bakarsan, bu devrim süreci içine bakarsan uzun yaşamak istiyorsun ve eksiklerini tamamlamak istiyorsun. İnsanın bütün amacı bu değil mi? Yaşarken. Doğru. O da onu sağlıyor.
Hani çok garip değil. Göz taktırıcı. Daha iyi okumak istiyorum. Daha çok iyi çizim yaparken net görmek istiyorum. Niye? Bu da bir implant. Bu mantıkla bakarsan. Bu varsa göze bir şey takmak niye garip olsun? Gibi bir yumuşak bakışa geçtim ben bir süredir. Tüm bunlar tabii ki dediğim gibi insanın iyi yaşaması ve uzun yaşamasıyla ilgili bir şey. İyi yaşaması derken eksiklerini tamamlamasıyla ilgili. Şirketler için de aynı şey söz konusu. Eksiklerini tamamlamaları ve uzun sürede yaşamaları gerekiyor. Şimdi 2005 yılında Safari kurarken marka iletişim ajansı kavramını çok söyledik. Bazıları garipsedi ama sonra herkes marka iletişimi yapmaya başladıklarını anladılar. Tabii. 2010 yılındaki devrim işte bunu aslında sonrasında söylediğimiz şey. Sosyal medya. Yani çok güçlü bir şekilde tavsiye ekonomisi doğdu. Çok güçlü bir şekilde deneyim ekonomisi doğdu. Çok güçlü bir şekilde deneyim pazarlamasına, deneyim markalamasına başladık. Bütün hepsinin temeli marka iletişimi kavramıydı. İkna yok. Yani pazarlama iletişimindeki o ikna bilmem nesi falan filan bence öyle bir hikaye yok artık. Yani Artık şu anda her şey native'e dönüştü. aynen. Yani ben bir şey alacağım zaman senin takip ettiğim için bir şey seninle ilgili bir şey senin Çağlar şununla ilgili bir şey diyordu. Sosyal medyada ben bakayım Çağlar ne demiş. Hatta sorayım Çağlar'a. Abi bu nedir buradaki? Ben bilmem ne alacağım ama tavsiyeye başlıyorsun. Ben aldım onu kullandım ama şurada bu var. Bunun burasını almaktansa bunu yap. Seninle birlikte başkası tavsiyeye başlıyor. Övgüde başlıyor. Şimdi bu kullanıcı deneyiminin bir marka deneyime dönüşmesinin hikayesi işte. Yani tavsiye ekonomisi bu kadar güçlüyken niye sen influencer'larla uğraşıyorsun? Evet. Temeli bu. Tavsiye ekonomisine bakıyoruz. Tavsiye ekonomisinin doğurduğu bir deneyim ekonomisine bakıyorsun. İkna nerede? İkna gizlide. İşin Yok. içinde. Yani O ikna diye bir şey yok yani artık. Doğasında bir iletişim. Şu anki televizyon ikna reklamlarına olduğunu. bakalım. Bence çoğu kimse hala şu anda pazarlama iletişiminde bir ikna temelli bir reklam yaptığını düşünüyor televizyon reklamı. Gerçekten herkes tekrar baksın şu anki son 5-6 yıldır reklamlarına ikna yok. Deneyim ve tavsiye anlatıyorlar. Farkında değiller. Bir devrim yaşadığımızı farkında bile değiliz. Bunu da fark etmeliyiz bu anlamda. 2015 yılında Brand Suite kurmamızın amacı da biraz buydu. Yani markaların ve markanın biraz önce söylediğim insanlar gibi hem uzun yaşaması hem de yapamadıklarını yapması adına bir şey yapmaları gerekiyor. Trend bizim için çok güçlü kavram olarak önümüze çıktı. Yani bir alandaki trendi eğer görebiliyorsan çok matematiksel bir şey ve çok eğlenceli bir şey haline geldi bizim için. Çünkü 30'a yakın alanda göç, o alandaki üretim, siyasi düşünceler, akımlar, sosyolojik durumlar o ülkedeki ya da dünya genelindeki iklim vesaire 30'a yakın maddeyi bir sürü makale ve araştırmayla topluyoruz ve sonra bunları analiz ediyoruz. Bu analize hiç şaşmıyor ya. Gerçekten çok matematiksel devrimin nedeni bu. 2 sene sonra ne olacağını hemen hemen tahmin ediyorsun bir üretim alanında. Biz hani siyasete falan filan girmedik. Bilgileri nereden toparlıyorsunuz? Kaynağınız ne? Belli araştırma firmaları var zaten onlardan topluyorsunuz. Bir de mesela bir önemli bir konuysa o konuyla ilgili dünyada çok belli zaten isimler. Hani psikolojiyle ilgili bir şey yapacaksanız atıyorum İsveçli bir psikolog var. Oradan bilgi almak istiyorsanız, analize koymak istiyorsanız onun araştırmalarına veya makalelerine bakıp ondan yeni bir makale satın alıyorsunuz. Yani bu konuda bize lütfen bir şey yazar mısın? Onu alıyorsunuz. Onun analizini yapıyorsunuz. Ya da bir takım trend analiz firmaları var. Onların ön araştırmaları var. Analiz yapmıyorlar. Bir trend yapabilmen için, senin analizi yapabilmen için dünyadan verileri toplayıp senin önüne koyuyorlar. Hani bak bunlar var, bunlara bir bak. Bunlardan bir şey çıkarırsan ne hala diyorsan. Sen de onları analiz ediyorsun. Çoğu yerde verdiğim örnektir. Peki kesin diye aynı örneği anlatayım. Şöyle bir durum. Diyelim dünya yün piyasası Avustralya'nın elindedir. Yani çok büyük oranda orası besler dünya yünle ilgili. Yeni Zelanda, Avustralya. Aynen işte bunlar ipliğin ve doğal olarak kumaşın ve doğal olarak perdenin, kıyafetin, halının, ev döşemelisinin hepsinin temeli. Bu seneki bir üretim demirde de aynıdır. Madenlerin hepsinde aynıdır. Boyada aynıdır. Bu sene ürettiğin şey neyse ham madde olarak 2 sene sonra ürün olarak karşına çıkan ürünün içindeki ham maddedir. O yüzden Avustralya şunu derse, arkadaşlar bunları açıklıyorlar tabii ki dünya. Tamam ben %70 yün veriyorum ama telef oldu hayvancıklar.
%30 ancak verebileceğim ben yün dünyaya bu sene. Duruyorsun şimdi orada. Muadili ne? Pamuk. Büyük oranda. Nereye bakıyorsun? Türkmenistan ve Mısır'a ve Türkiye'ye ve benzer ülkelere bakıyorsun. Bunlardaki pamuk durumu ne bu sene? Pamuk durumu iyiyse güzel. Onu dengeliyorsun. Pamuk ağırlıklı 2 sene sonra kumaşlar pamuk ağırlıklı diyeceksin bu sefer. Ama hayır, pamukta da düşük varsa sentetik giriyor devreye. Şimdi pamuk ve yün ağırlıklı bir üretim olsaydı toprak renkleri ve onun etrafındaki renkleri kullanabilir. Renkleri belirliyorsun bak şu anda. Ama sentetik renkler, yani plastik diyelim renkler girdiğinde işin içine krom renkleri ve canlı renkleri kullanabilirsiniz. 80'lerin punk modası gibi. Her yer cayır cayır garip garip renkler falan böyle. 2 senenin sonrasının moda renkleri ortaya çıkıyor. Bunun gibi hepsini takip eden böyle bir silsile var. Dünya Moda Federasyonu işin içinde, Dünya Renk Birliği işin içinde, bazı büyük üreticiler BASF gibi, Bayer gibi ya da bilmem ne gibi büyük üreticiler de karar verici. Hepsini topluyorsun. Bunların bir de tabii ki içine göç katıyorsun. Göçlerin etkisi ne oldu şimdi burada? Ya da ne bileyim Amerika'daki bu çatışma nasıl yansıyacak? Savaş karşıtlığı 3 sene öncesinden beri hep söylüyorduk, bu savaş karşıtlığı o kadar yükseldi ki bu seneye kadar. Bunun yansıması bir takım psikolojik araştırma falan derken şuna getirmiştik biz. Gördüğünüz yeşil tonlu kamuflajlar yerine önümüzdeki 200 sene mavi ton, sarı ton, turuncu ton, kırmızı ton kamuflajlar çıkacak dedik ve çıktı. Şaşırmıyorsun çünkü hani psikolojik Yani karşı, kamuflaj ama devam ediyor. Devam Neden ediyor devam ediyor peki kamuflaj? Militarizmden uzaklaşıyor insanlar. Karşı militarizm yaratıyor Tamam. renge karşı. Yeşilden uzaklaştık ama mesela Ama karşı militarizm yaratıyor onu. Yani Ha. tamamen yeşili bırakması demek de bırakmıyor. anladım. Ben de kuvvetliyim. Senin karşında bir gücüm. Ama başka Öyle bir mi? renkle varım, başka bir kimlikle varım. Maviyle varım ama senin Turuncuyla karşında. varım, sarıyla varım, Turuncuyla kırmızıyla varım. Ama hani yeşile alıştığın militarist kafayla yokum artık ben senin karşında. Şimdi Böyle bütün düşünmemiştim. bunlar yaşadığımız ve önümüze çıkan şeyler. Şimdi bu açıdan bakarsan özellikle Türkiye gibi bir ülkenin hep başta dedim ya üretim aşamasından bizim artık bir tasarım aşamasına geçmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Yani trendleri doğru anlayıp, doğru yorumlayıp bu trendler çerçevesinde iyi tasarımlar yapmak. Gelecek bir de tabii ki tasarım temelli. Hala bunu biz Türkiye'de pek çok ne yazık ki iş alanını anlatamıyoruz. Yani belli alanlar tasarıma dayalı, reklamcılık gibi, halkla ilişkiler gibi. Yani pek çok alan var şu anda aklıma gelmiyor. Bunlar tasarıma dayalı alanlar. Ama tasarıma dayalı alanlar sadece bunlar değil. Tekstilin tamamı tasarıma dayalı. Gıdanın tamamı tasarıma dayalı. Makinenin tamamı tasarıma dayalı. Temelde her şey tasarıma dayalı. Sen dışarıda mücadele yolun ürün geliştirme değil. Ürün geliştirmeyi tasarımın bir parçası olarak görerek tasarımdan bahsetmek zorundayız. Yani estetik yapısı, kullanılabilirliği, markaya kattığı değer, ürün geliştirme, inovasyon kısmı. Yani geçen de mesela şunu söylüyoruz perdecilere. Diyoruz ki IKEA şu anda evi temizleyen perde yaptığını açıkladı. Ve seneye de bunu piyasaya çıkaracağını söyledi. Nanoteknolojik. Nano değil, içine elektronik bir sistem geliştirerek yaptı bunu. Diyoruz ki biz perdeci olarak ne yapacağız? Şu an tartışılan trend bütün ev mekanlarının Avrupa'da, Türkiye'de buna geçersek ne kadar bundan vergi alırız'a dönecek ama Avrupa'da bu ne kadar vergiyi de tüketimi de eve hapsedip insanları rahatlatmak ve ekolojik dengeyi daha iyi hale getirmek üzerine kafa yoruyorlar ya. Evet. Şöyle bir şey var. Ya ne yapalım? Biz diyoruz ki, dedik ya analiz sonucunda. Dışarıya bakan tek cephen, açık cephen perdelerin. Niye bir güneş paneli olmasın? Tabii. Arakat diye bizim Türk insanının çok sevdiği şey. Güneş paneli ya. Evdeki bütün her çatı şey. katında başka yere de Aynen. koyarsın da perde Aynen. geçerli. Peki bunu söylediğimizde aldığımız cevap ne? Biz ne kadar güpür üreteceğiz, ne kadar saçak olacak ona bakıyoruz. Sen 3 sene sonra bu kalmayabilir elimizde. Yani şu andaki pazarın atıyorum %40 elindeyse bu gidecek. Yani başka trend, yani 2020'de ve 2021'de de sarkacak. Kadife yılı. Tesla onu yaptı ya.
güneş paneli kiremit üretiyor. Adamın İşte derdi o. Çatı kiremitini tabii. güneş paneline çevirmeye Aynen. çalışıyor. İşte 2020-2021'e sarkacak mesela kadife yılı. Diyoruz ki kadifecilere sen üretiyorsun çok iyi kadife dünyaya ama öbürküler de üretiyor. Senin nasıl öne geçmen lazım? Mesela çok desenli kadife üretiyor musun? Ya da oluklu kadife üretiyor musun? Ya da bilmem ne yapıyor musun? Ya da nanoteknolojiye bağlı bir şey ekledin mi? Hayır. Ya da kadife oyuncaklar diye bir trend yaratabiliyor musun Her şey mesela olabilir. dünyada? Her şey Çocuk olabilir. oyuncakları bundan sonra kadife olsun çünkü. Kadife duvar kağıdı üret. Bilmiyorum hani ne olacağını Evet. ama hani ne yazık ki böyle bir durumumuz var. Bu durum geçen de işte internette de paylaştık. Ülkenin durumuyla da ilgili biraz tabii ki ama insanların umutsuzluğuyla da ilgili biraz. Hemen eldeki şirketi satayım markayı ben abi emekli olayım. Benim oğlanlar, kızlar da zaten büyüdüler. Ne halt ederlerse etsinler moduna geçmiş Kendimi bir sağlamalı. iş dünyası oluştu ne yazık ki. Şu anda hepsi markaların, şirketlerin yabancılara satayım. Sonra ne diyoruz? Türk markası çıkmıyor. Nasıl çıksın? Sen bütün markalarını sattın yabancılara. Evet. Türk markası yani dışarı çıkarmadan burada sattın. Adam da geldi bunu zaten senin markan içine almıyor seni. Senin üretim kapasiten için alıyor. Aldı ve bitirdi seni zaten. Sen şimdi bana dönüp ya da herhangi bir Türkiye'den niye dünya markası çıkmıyor? Bir büyük nedeni bu. Sen tamamen ürettiğin şu mevcut markanı ve şirketini büyütüp satmak gibi bir amaçla hareket etmişsin zaten 20 yıldır. 90'lı yılları hatırlasana. Evet. 2000'li yılların ortasına kadar falan. Sürekli bir şey büyütelim ve yabancılara satalım, büyütelim ve yabancılara satalım bir mantığı. Şimdi krizde zaten daha da arttı o. Ampul üretmiyoruz, evet. kibrit üretmiyoruz şu anda. Sattık ve bitti bu olay. Adamları kapadılar. Neydi? Malazlar vardı kibrit. Yok artık öyle bir şey. Kapandı mı? Hepsi Türkiye'de üretilmiyor artık. Kibrit, ampul, bir sürü şey. Çünkü yabancılar geldi o şirketleri aldılar. Bir süre sonra işlerin yaramayacağını anladılar. Ya da başka bir şey oldu. Kapadılar, gittiler. Yurt dışından satıyorlar adamlar şimdi buraya. Yani burada üretim bitti her şey. Yani şu anda bir takım sattığımız alanlarda o markalar biz Türkiye'de üretim durduruyoruz ve gidiyoruz deseler çok riskli bir durumdayız. Evet, kesinlikle. Peki, negatiften çok konuştuk gibi oldu. Peki beğendiğin marka yok mu? Türkiye'den şunun yapılandırmasını, stratejisini, duruşunu ya da işte meaningful brands son zamanlarda çok konuşuyoruz. Anlamlı marka olarak gördüğün ya da dünyadan ya da bir dünyadan yapsak ne gelir aklına? Ya henüz küreselleşmeye yönünde giden çok fazla markamız yok. Dışarıda 1500 Öyle değerlendirme. Şunu için söylüyorum. Yani Ama bu günün bir sonunda bir Türk Hava Yolları'na bağlayacağız yani. İster bu bir istemez. başarı çünkü yurt dışında olabilmek ama geçen Anadolu Ajansı'nın bir açıklaması 5000 küsür tane markanın yurt dışında mağazası varmış. 5800 tane bile mağaza varmış Türk markasının Evet. dışarıda. LCY2, Simit Sarayı'nda sayıyor, Collins'i de sayıyor, Aynen. LCY2'yi de sayıyor. Şimdi mevzu bunun sürekliliği ve gerçekten marka olması. Bana göre bugüne kadarki en önemli başarı kazanmış, kimliği çok iyi olan markalar vardı. Bir tanesi bunların da en başına gelen bana göre T-Box İstanbul. Evet, Boyner'in. Ama nasıl bir karar verdi? Yani dünyada Benetton'larda Benetton markası dışında satılan tek marka. Victoria's Secret'ın promosyon dağıtımında ikinci bir marka olarak var olan tek marka. Yani dünya kabul etmiş durumda. Sana çıkartmıyor hani tamam T-Box İstanbul dursun dediler. Markanın şeyi ne? Kimliği eğlence. Evet. Çok ciddi bir kitlesi var. Bütün o metinleri yazan bir metin yazarı değildi. Müşteriler yazıyor. Adamlar yurt dışına gidiyor mesela Çin'de bir şey buldu, enteresan bir alet getirip T-Box'a gönderiyor. Ya bundan üretseniz alsanıza gibi böyle bir enteresan bir kitlesi oluşmuş durumdayken Boyner'in verdiği bir kararla kendileri bir takım bir nedeni vardır tabii ki diye düşünüyorum. Elbette, ticari bir kararla. Ama o inanılmaz büyüyecek bir dünya markasını 40 ülkede mi vardı hatırlamıyorum şimdi. Yok ettiler. Çok başarılı ilerleyen, kimliği çok oturmuş, kitlesi acayip sadık ve kitlesini besleyip büyüttüğü. Paketi para üstü koyuyorlar diye ben ona çok gülüyordum. 5 kuruş, 3 kuruş. Her şey neyse. çok eğlenceli ama. Evet. 3.95, 5 kuruş koyuyor yani 4 lira diyorsun sen. Evet. İşte para üstünü vermektense Evet. 4 lira ödüyorsun. O 5 kuruş sana paket içinde veriyor zaten. Evet.
Yani eğlence kısmı burası zaten ve de hayatında bir anlamı var işte hani bu anlamda söylüyorum. Bunun gibi var tabii ki markalar. Yani itibarlı markalar var. Koç grubu gibi. Türk Hava Yolları gibi. Ya da başka markalar gibi. Yani bunların hepsi büyüyecek markalar. Bizim tek kaygımız hakikaten hala üretim aşamasında kalabilme durumunda olmaları. Tasarım aşamasına geçmeliler. Tasarım aşamasına geçemezsen gerçekten tehlikeli bir durumdasın. Çünkü üretim aşaması dediğin şey fiyat rekabetine dayalıdır. O yaptığı, yani dünyada teknoloji şöyle düşün. Sarı bilmem ne nokta teknolojisi var diyelim. Bütün dünya zaten o noktaya ulaşmaya çalışıyor. Arçelik de onu yapıyor, Samsung da onu araştırıyor. İşte Amerika'daki bir şirket de onu araştırıyor. Herkes zaten o noktaya ulaşmaya çalışıyor. Evet. Sonra biri birdenbire buldum diyor. Bulur o noktada sürekli ileri gidiyor. Aynen o noktayı çözer çözmez teknolojide diğerleri de hemen onu bulup biraz daha ileri gidiyorlar. Şimdi bunun durma gibi bir noktası yok ama büyük abi küçük kardeşi ön plana çıkartmıyor işte baktığında. Yani Arçelik hakikaten dünyada bir icat şampiyonudur ama bu icat şampiyonluğunu küresel bazda bir kaynak yetersizliği mi ya da başka bir şey mi bilmiyorum. Hani kullanmış değil. Bir tercih mi bilmiyorum. Samsung Biraz daha kadar zamana kullanmış ihtiyacı değil. var bence. Gayret ettiklerini düşünüyorum. Bence de ama hani dediğim gibi hani bir şeydeyiz. Atıl bir kapasite başka bir yerdeyiz. Şimdi bir de dünyayı çok ciddi takip etmek var. Yani biraz önce söylediğim şeyler, dünya dediğim gibi perdede bilmem neyi konuşurken biz hala gipür mü üretsek falan diye konuşuyoruz. Şu olabilir senin kimliğin. Ben Türkiye kimliği olarak klasik. Kaftan desenli perde yapacağım. Dünyada bunu satacağım. Buna bir talebi var. Arabistan'daki saray kılıklı evlere de bunu satacağım. Aynen. Benim positioning'im bu diyeceksin yani. O da kabul. Ama o da değil. İtalyan tasarımı yapayım da gipür olsun da Türk aklıyla yapıyor. bir şey saçak oradan sarksın bunu satayım. Ama öyle değil. Hani hakikaten öyle değil. Yani evet. bizim Avrupa, Amerika gibi çok güçlü iki tane pazar. Bu iki pazarda olan biteni iyi takip etmemiz gerekiyor. Çok iş yapmamız gerekiyor. Bu işlerin tamamen tasarım temelli olması gerekiyor. Evet. Peki, yani pek çok soru hazırlamıştım sana ama bu sohbetin içerisinde bazılarının yanıtlarını da bulma şansımız oldu. Senin bir de tabii ki dernekçilik şapkan var. Bu konuya çok emek veren, çok gayret gösteren, takdir ettiğim, sevdiğim yönün aynı zamanda. Reklam Yaratıcıları Derneği'nin bu sene biliyorsun 30. yılını kutluyoruz. Senin de bir dönemine özellikle çok büyük emeğin, gayretin var. Biz seninle dernekten de aynı dönemlerde yönetimdeydik. Çok mesaimiz oldu. Evet. Çok dertleştik, çok gayretler gösterdik ve çok projeler de geliştirdik birlikte. Zaten 30. yıl videomuzu izleyen arkadaşlar da ilk şu tepki veriyor. Vay be bayağı bir şey yapmışız biz. Yani o videonun amacı oydu zaten de hani bakın neler yaptık. Hadi bir hatırlayalım hep birlikteydi. 3 dönem değil mi? Başkanlık yaptın, genel sekreterlik yaptın. Nasıl görüyorsun Reklam Yaratıcıları Derneği'nin misyonu, yani şu an 2019 Türkiye'sinde nasıl görüyorsun? Bu son yaptığımız işleri nasıl değerlendiriyorsun? 2000 yılıydı değil mi bizim reklam yazarlarını 2000-2002 falan oralarda 2000 Yaratıcıları Derneği'ne dönüştürdük. Evet. Bunun bir amacı vardı hakikaten. Dünyada Ad Creatives diye bir şey, kavram çok güçlü büyüyordu. Biz dünyada ilk defa bu Londra'daki dergilerde de, Amerika'daki dergilerde de haber oldu. Hatırlarsın o dönem. Evet, hatırlıyorum. Yani Türkiye'deki Reklam Yazarları Derneği işte dünyada ilk defa Ad Creatives Association gibi bir mantığa geçti diye haber yaptılar. Bu önemli bir şey çünkü ondan sonra işte üyemiz olan pek çok kişi Cannes'da, orada burada bir sürü yer çok fazla ödüller aldılar zaten. 2000 yıl sonrası ödüller aldılarsa. Evet. Bizden kaynaklanmadı tabii ki var üstümüzü değiştirdik diye olmadı ama bir mantığı, bir olguyu ortaya koyduk aslında o dönem. Şimdi
Belki biraz daha bunun yaşanması gerekiyor. İşte 2010 sonrası devrim dediğim şey de bu tavsiye, disiplinler arası ilişkiler, işte deneyim falan dediğimizde reklam yaratıcısı sadece yazar ve grafiker mi? Değil. Bunun tanımını Bambaşka bir yere genişletiyoruz şu an dernekte. Hani sen Belki şu reklam an yaratıcıları da olmayacak adı. Başka bir şey. Belki Evet. bir daha adı değişmeli belki bilmiyorum. evet. O yüzden mesela iletişim tasarımcıları meslek kuruluşu diye bir dernek kuruldu. Birkaç yıl önce. Hatırlamıyorum. Onlara benim önerim şuydu. Birleşin. Hani çünkü iletişim tasarımı güçlü bir kavram ve aslında bizim yaptığımız biraz da bu. Ama buna bir meslek adı vermek yerine tasarım kurumu demek daha güçlü. Çünkü tasarımı şahlandıran, tasarımı taçlandıran bir yapı olmak zorunda bu. Bir reklam yazarı da tasarım yapıyor, bir metin tasarımı yapıyor. Bir grafik tasarımcı da bir tasarım yapıyor. Bir ressam da bir tasarım yapıyor. Sanat kısmını kenara koyuyorum bunlar. Tasarım kavramı çok önemli. Bu nedenle iletişim temelindeki şu yapımız çok önem taşıyor. Taze Fikir'in sanırım geçen sene miydi? Contemporary'de bir aldığı. Evet. Şimdi bu 15 yıl 20 yıl öncesine bakıp konuştuğunda bu ne ya diyebileceğin bir iş. Evet. Peki ne diye tanımlıyorsun şimdi onu? Evet. Bir tasarım ama dijital ama işte içinde ama sanat tasarım var. Tabii tasarım. Tasarım diyebileceğimiz bir şey. Yani zanaattan kaynaklanan bir obje ya da bir nesne değil. Evet. Tasarımın çünkü bir içeriği var. Onunla ilgili şöyle komik bir şey var. Rahmi Koç Contemporary'e gelip ziyaret ettiğinde işte o Amerikan Hastanesi standındaydı. Bizim o işi görünce bunu hangi sanatçı arkadaş yaptı? Künyesini göremedim demiş. Bunu ajansımız yaptı efendim demişler. İyi güzel demiş geçmiş. Yani öyle bir algı yaratmış evet. Aynen. Şimdi baktığında bambaşka bir şeyden bahsediyoruz artık. Yani deneyim yaşatan, tavsiye ettiren, bununla birlikte de yeni bir kafa yapısı oluşturan bir ürünler grubundan bahsediyoruz. Ve bir hizmetler grubundan bahsediyoruz. Artık işte kafeye gidince herkes kahveden anlamaya başladı mesela. Kafedeki barista oturup şey anlatıyor. Bu kahve nedir anlatıyor. O da onu öğreniyor. Güzel bir şekilde anlıyor. Gidiyor sevgilisine anlatıyor belki ya da başkasına anlatıyor. Ya da bir hevesleniyor. O da barista olmak için çalışıyor falan. Baktığında kafa yapısı ve sunumlar ve tavsiyeler her şey değişti. Yok artık dememin nedeni o. İknanın şekli değişti çünkü. Apple Store'daki Genius matematiği değil mi bu? Aynen. Başka bir şey değil. Evet. Çok teşekkürler Ben tekrar. teşekkür ediyorum. Şeref verdin. Evet. RD Ekran'da bugün 360 derece iletişimci, marka danışmanı, sevgili dostum Bülent Fidan'ı ağırladık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.